Evet, televizyonlarda çok fazla dizi film var. Allah'tan da var. Hem mecrayı mecra haline getiriyorlar aslında, doğru mu? Hem de bir konuk sıkıntısı yaşamıyoruz. Evet. Bolluk yaşıyoruz, sağ olsunlar. Biz de kırmayıp geliyorlar. Bugünkü gelen konuklarımızın bir özelliği var. Onların oynadığı dizinin senaristi sevgili Meral Okay. Bir Bulut Olsam ekibinden Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan, Düz Yatan geliyor. Alkışlarla buraya. Mardin Midyat'ta geçen, kaderleriyle savaşan insanların her şeye rağmen umutlarını kaybetmemelerinin anlatıldığı sevilen dizi Bir Bulut Olsam'ın 3 oyuncusu Melisa Sözen, Engin Altan Düz Yatan ve Engin Akyürek. Ben tehlikeli adamım. Patlarsam havaya uçarsın. Dünyanın en berbat yerlerinden mayın çıkardım ben Mustafa. Her çeşidini gördüm. Üstüne öyle bir basarım ki patlarsın. Evet, önce konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, harika. Zaten öyle zannediyorum, şu anda ekran başındaki seyircilerimiz ve stüdyodaki seyircilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlar. İki yakışıklı bir güzel bayan, gerçekten hani görüntü, resim itibariyle de dizi yapmasanız, yolda gezseniz bile hani böyle biz üçümüz çıkarız gezeriz deseniz bile böyle güzel bir durum var yani enerji olarak. Maşallah. Nasıl seçtiniz arkadaşları? Siz mi seçtiniz? Kim seçti dizi için? Kendileri mi geldiler? Niye bakışıyorsunuz? Böyle bir dizi yok mu? Böyle bir dizi yok mu? Benim mi katakulli? Her gün benim evdeki televizyona gidiyor mu konuyorlar? Bir tek benim seyrettiğim bir şey. Evet. kendiliğinden oldu her şey. Kader diyelim. Kendiliğinden oldu. Evet. Senaryoyu yazdın. Sonra nasıl oldu? Yani kim, nereden seçildi? Mesela Engin'i bir televizyondan ben tanımıyorum seni. Ha, mahallede birkaç kere gördüm. Öyle geldi. Yabancı damattan hatırlamıyor musun? Efendim? Yabancı damattan. Ya ben dizi film özürlüsüyüm. Gerçekten de özür diliyorum onun için. Çok böyle hani hatırladım. Hatırlamadım demek çok şey olacak şimdi. Sonra Karayılan, sonra sinema filmleri. Evet, evet. Ama Şimdi ben 2 yıl evvel ilk hikayeyi yazarken Narin karakteri için hep Melisa'nın gözleri vardı. Yani ekranın önünde hep onu görüyordum. Evet. Ama Mustafa karakteri için Engin, Serdar karakteri için diğer Engin'imize Altan diyoruz biz. Evet. Engin demiyoruz. Evet. Daha sonradan fikrime düştüler. Bizim yapımcımız, benim çok sevgili kardeşim Timur Savcı ile beraber işte kastı oluştururken çekimler başlamadan 6 ay evvel, değil mi? Evet, İlk seninle buluştuk ve işte senaryoyu ve hikayeyi ona takdim ettim ben. O da büyük bir sevinçle bizimle çalışmayı kabul etti ve bir 6 aylık ön hazırlık yaptık. Evet. Sonra Melisa, ondan sonra da Engin'le Engin'le göreve beraber. geldik. Şimdi o zaman ben sorayım size. Bir senaryoyu, yani siz özellikle Melisa için de biraz daha hani bildiğim için söylüyorum. Seçtiği o işler, içinde olduğu işler biraz daha benim bildiğim kadarıyla hiç böyle yani işlere girmedi. Ne tutan işler oldu yani, doğru mu? Biraz öyle bir durumun oldu. Yani tutmayan da oldu. Oldu ama hani tutanlar, yani neyse tuttu tutmadı, şunu sorayım. Meral Okay'la benim partnerim olduğu için ve çok sevdiğim için soruyorum. Yüzde kaç etkisi oldu bu diziyi kabul etmede? Meral Okay'ın bunu yazıyor olması. Çok büyük bir etkisi var. Çok büyük bir etkisi var. Neden? Ben kalkayım öyle konuşayım. Karşılıklı otururken Ama merak ediyoruz yani, ben partnerim hakkında bunu merak ediyorum yani. Mesela Meral Okay'dan bana bir şey gelse gözüm kapalı girebilirim diye düşünürüm yani en azından. Evet. Devamı da gelebilecektir. Dişi bir iş olacaktır, üreyecektir, gidecektir falan diye şeylerin hesabı yapıldı mı diye soruyorum. Yani sonuçta Meral Okay, hani sonuçta ismi duyduğunuz zaman zaten hani insana dair yazacaklarını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Hani hikayenin genelinde olabilecekleri ve hani duyguya yönelik durumları da tahmin edebiliyorsunuz. Bunları da yazmak çok kolay şeyler değil. Daha önceden de yazılmışını gördük. Doğru. Evet. Yani bu yapılabiliyor yani Meral abla. Olduğunu Bunu da yapıyor o gördük zaman. diyorsunuz. O zaman tabii ki Meral ablanın çok büyük şeyi var.
Bir de Meral abla tabii hikayeyi o kadar kafasında çekmiş ve o kadar kafasında kurmuştu ki ya biz hani ileride neler olacağını, hani karakterin nereye gideceğiyle ilgili hani çok güvendeydik. Biliyordunuz Yani biliyorduk. yani. Ya Sen- önümüzde ne olacağını yani 5 bölüm sonra karakterin nereye gideceğini çok Tabii iyi biliyorduk. aslında ben bu dizi film işlerini hiç bilmem. Bir kere girdim bu Biz Size Aşık Olduk diye bir işin içine ama orada da çok anlayamadım ama herhalde şöyle bir durum var. Senaryo çok iyi olabilir, dizi çok iyi bir yere gidebilir. Kendi karakterinin o şeyi kötü bir yere gidebilir. Ya da senin karakterinle ilgili yazılan şey çok iyidir de dizi o kadar değildir falan filan. Bütün Ya bunların bir dengesi sürü var yani. İyi yani tabii ki önce iyi bir metinden yola çıkıyorsunuz. Tabii ki önce iyi bir oyuncu kastıyla yola çıkıyorsunuz ama bir sürü şeyin yan yana gelip puzzle'ın tam oturması lazım. Evet. Bizim şansımız gerçekten bu ekip ilk bir araya geldiğinde daha ilk okuma provasında yan yana durduklarında hepimiz çok heyecanlıydık. Evet ama gerçekten de o şey var yani. Hani zaten internet sitelerinde, fan kulüplerde yazılanlara, çizilenlere de bakınca herkes birbirlerine sahiplenmiş. Herkes birbirleriyle ilgili bir durumu var yani. Evet, Narin'i paylaştıramıyorlar. Serdar'a mı, Mustafa'ya mı diye. Nedir? Kim anlatacak? Mustafa'nın karakteri nasıldır? Serdar'ın karakteri nasıldır dizide? Nedir yani tam olarak? Nasıl adamlardır bunlar? Ben Mustafa'yı anlatmayayım ya. Anlat abi Mustafa'yı bize. Nasıl bir adamdır? Aşkı nasıl yaşar? Narin'le olan ilişkisi nasıldır? Neden böyle bir adamdır? Valla neden böyle bir adamların sorusu gerçekten çok zor ama Mustafa enteresan bir adam. Hani çok öyle televizyonda izleyebileceğimiz, kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir karakter değil, Değil. öncelikle. Yani çok yüksek bir tutkusu var. Hani ve ben onun çok sahici olduğunu düşünüyorum. Hani okuduğumda da yani senaryoyu ilk Yani gün içinde bu adamın bu ülkenin içinde karşılığı var mı? Yani mahallede karşılığı var mı? muhakkak Yani ki ha? var. Muhakkak ki Bu var. kadar saplantılı yani Var. bu kadar Muhakkak ki var. ağır yaşayan yani öyle mi? Muhakkak ki. Ben olduğuna inanıyorum. Sende var mı böyle bir şey? Yani senin günlük hayatının içinde kendinden bir şey buluyor musun o Mustafa'dan? Muhakkak ki buluyorum ama tabii ki benim yaşama biçimim öyle değil. Değil, Yani yani Mustafa %100. bunu çok yüksek ve çok göstererek yaşayan bir adam. Ama hayatta bir karşılığı var ki Bazen bunu karşılaşıyorlar canım. Abi o benim abi diye. o beni, abi beni oynuyorsun diyenler çok fazla. Ha öyle gelip söyleyenler var. Tabii söyleyenler O var. psikopat benim abi diye. Bazılarında da şöyle bir şey var herhalde. Öyle olmak istiyorlar ya da öyle bir tutkusu yüksek olan bir şey yaşamak istiyorlar. Abi benim gibisin ya, benim gibi yapıyorsun. Evet doğru. Aslında Anadolu'da yani çok ben de mahalle kültürüyle büyüdüğüm için vardır yani gerçekten de sana daha yakındır aslında o karakterler. Senin karakter nasıldır hocam? Dizideki karakter daha mı O batılı, batı sakin. görmüş gelmiş? Tabii yani batılı ama Ne işte oluyor batı görünce abi? Gördüm batıyı, okudun üniversiteyi, Mardin'e döndün. Ne oldu? Döndün ne oluyor? abi? Dünyayı dolaştın, Evet, geldin dünyayı oraya. dolaştın. Döndün Mardin'e ne oluyor? Yeniden Mardinli oluyor musun yoksa o bir şey mi oluyor yani? O entegre olamama durumu mu var uzun süre? Yok Sence? canım yani Sence? dönüyorsun tekrar aslında hani entegre oluyorsun. Ya insan oğlu bence biraz öyle bir yaratık. Hani nereye koyarsan koy yaşıyor. Hani lükse de çok çabuk alışıyor. En kötü şartlara da çok çabuk alışıyor. Evet. Yani Serdar da biraz bunun farkında ve hani aldığı eğitim gereği de bunun farkında. Ve hep uzak yerlere gitmiş. Hani Bosna'ya gitmiş, çalışmış. Ondan sonra bir yer Somali'ye gitmiş işte. Hani, Görmüş geçirmiş yani. Birçok yere gidip gerçekten bu doktorluğu ve hani bu mayın işini yapmış. Buna takmış kafayı ve hani onun tutkusu da bu babasından kaynaklı. Çünkü bir baba defekti var çocukluğundan itibaren. Ve hani babasının yolunda ilerleyip babasının yolunda bir şeyler olmak istiyor ve Babası da mühendis. GAP yapılırken yıllar evvel Güneydoğu'da orada bir mayın patlamasında ölüyor. Oradan bir takıntı haline Evet, geliyor. o zamanlar lise talebesi. Sonra eğitimini tamamlıyor bilmem ne. Fakat yıllar sonra babasının kaybından yaklaşık bir 20 yıl sonra o köy- topraklara dönüyor. Köyünde köprü olamayan delikanlının mühendis olup köyüne köprü yapmaya dönmesi gibi değil mi? Yani hep bu... Fazla tabii inatçı bir oğlan yani benim oğlum olsa ben yollamam oralara ama bütün dünyayı öyle dolaşmış bir oğlan ve kara mayınları diye bir takıntısı var. Savaş zamanı o ekilen mayınlar barış sürecinde de yani toprağa ekildiğinde 75 yıl aktif kalıyor o mayın. Türkiye'nin de işte başında tabii, olan var. belalardan biri. Şimdi hatta mecliste bugün görüşülüyordu. Suriye sınırında bizim bölgede işte mayınların temizlenmesi ve oradaki toprakların yeniden halka paylaşımı ile ilgili Türkiye'de hızlı bu konuda çalışmaları var. Evet. ve hani o bölgeye gittiğinde de bir şekilde hayatını
normal aslında seyrinde devam ettirirken işte Mustafa ile ve Narin'le yolları karşılıyor. Evet, karşılaşıyor ve ondan sonra zaten ortalık karışıyor abi. Ondan sonrası adamın hiç beklediği şeyler değil yani. Başına böyle bir şey gelsin ister miydin? Yani bak şöyle sorayım abi soruyu. Ben merak ettiğim için soruyorum. Büyük şehirde yaşayan, daha iyi imkanlarda yaşayan, fakat bir türlü aşkı bulamayan, karşılaşamamış, hayatı da böyle geçecek belli. Hani ortamından, çevresinden falan filan bir adam mı olmak isterdin? Yoksa daha ufak bir yerde delice bir aşk yaşayan ama bir ufak da işte böyle sıkıntılı durumları olan bir adama da yönelebilir miydi? Yani ister miydin böyle bir şey? Yani aşk ne kadar ortada önemli senin için diye soruyor. Güzel soru. Sana ne yaptırır yani aşk? Yaptırır mı böyle bir şey? Yaparsınız gerçekten herhalde. Yani bu yapılabilir bir şey galiba. Çünkü hani 9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ben ondan önce İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bir süre sonra metropol insanı gerçekten öldürmeye başlıyor ve hani duyguları öldürüyor, sizi öldürüyor, yaşamınızı öldürüyor ve hani onun içine kaybolup gidiyorsun. Ve yani Bir an aşk- çok veriyor da sonra alma kısmında o verdiklerinden de fazlasını aldığı için o kısım sıkıntılı Aynen oluyor. öyle ve hani metropolde aşk yaşamak çok kolay bir şey değil bence. Yani hani çok daha yüzeysel yaşanıyor ya da metropolde yaşadığın aşklar. Evet. Çünkü hani hayat çok hızlı akıyor ve Doğru. aşk da o derecede hızlı akıyor ama o topraklarda gerçekten geçmiyor vakit. Yani bu hani O topraklarda bu bir de aşkın çift- olmazsa çift diyorsun anlamda. ya. Yani aşkın olmazsa zaten Evet, bitti o usta, işte gel ise- geri dön metropole. O işte ise vakit geçirtiyor yani adama diye. Zaman yavaş akıyor. Hayır. Melisa'cığım sen nasıl bu iki adamın arasındaki dengede yazılanın dışında kendin bir şey katıyor musun oyunculuğunda bu dengede? Ne katıyorsun daha doğrusu? Yani çok bir şey katmamıza gerek kalmıyor. Hazır geliyor diyorsun zaten. Evet, her şey hazır geliyor. Çok şey katıyorlar oyunculuklarıyla. Ya, teşekkür Pek konuşamıyor. Biraz zorlayacağız yani. Evet. Ya da sabah kurmuşlar tam bizim saate bitmiş yani. Onlar bir de bitmiş yani. setten geldiler, şimdi geri sete dönecek. Hayır ama şey gibi değil mi? Yani ben bakınca bir Zuhal Olcay'la falan böyle hani böyle bir Yok, konuşurken de sıkılıyor. Yok, Böyle sanki aslında pili o- bitecek gibi. Yani anlatırken aslında benim gerçekten yok gidiyor Allah kaldırıyor. Onun o beter böcük hali vardır aslında ama şimdi böyle Evet. Ne kamera dersek alınca- konuşur mesela? Ne yaparsak konuşur? Evet, falan diye. Bir şey yapmamız lazım yani. Konuş Narin. Hemen konuşacağım. Boş ver Narin'i. Sen içine kapanık mısın? Sen onu anlat bize. Yok Konuşmaz yok, mısın? bıcır bıcır aslında. Aslında evet. Ama burada bıcırdamadın evet. Ama daha Gittiğin bismillah. yerlerde bıcırdarsın diye. Daha bismillah diyor. Hoş geldin. Vallahi program bitiyor evet. Kendinden bir şey katıyor musun? Katmıyorsun. Senaryo geliyor ve ben bunu Ya yapıyorum tabii diyorsun. ki katıyoruz yani muhakkak o sırada doğaçlama da gelişen bir takım şeyler oluyor sahneleri provasını yaparken zaten prova sürecinde mutlaka bir şeyler ekleniyor veya Sen değiştiriliyor. rahatsın bu konuda. Karışmıyorsun. Yok. Genel gidişatı bozmadığı sürece. Tabii hepsini açız. Artı rejinin de vereceği kararlar var yani Tabii. yönetmenimiz Cevriye 3 bölümdür bir yönetmen değişikliğimiz oldu. Şahane bir kadın yönetmenimiz var artık. O da çok oyuncularla bu konuda tartışmaya ve şeye çok açık. O yüzden Bir de keyifleri şöyle bir yerinde. şey var bu dizinin içinde. Ben yani yine çok seyredemedim ama gördüğüm kadarıyla aklımda kalanları söyleyeyim. Bu A dizilerindeki kötü şive insanı diziden bir soğutuyor ya. Yani böyle Güneydoğu Anadolu'da herkes o kadar ağır yani evet konuşuyorlar da yani ama adamın kendi dili yani. Hani bunu ya benzetemiyorsan yapma ya. Olmuyor çünkü. O Sizde yüzden mesela dolaşmak lazım işte. Orada Nasıl? Orada bir dolaşmak lazım. dolaşmanın Kahvede dışında oturmak siz fazla lazım. da zorlamamışsınız. Yani özellikle seninkinde falan öyle bir delice bir durum yok ki yani. Hani yumuşatmışsın biraz öyle konuşuyorsun herhalde değil mi fazla? Evet. Evet. Evet dediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de. Evet derken Ama Ayşe bunun başını üzerine- salladı abisi. Ama bunun üzerine ne kadar konuşabilirim? Evet, evet diyeyim. Ben artık onun konuşmasını beklemiyorum. Onaylasa yeter. Yani ben onun adına da konuşacağım yani. Sen evet de, hayır de ama bir şey de yani. İyi bari Hayır falan bir de konuşuyor ya. Şimdi tabii onun çok işine geldi. İlk 7-8 bölüm Evet, hiç çok konuşmadı. az cümleler söyleyen bir Narin'di. Yavaş yavaş dili açılmaya Zaten ve uzamaya bir ara başladı. hastaydı. Hiç konuşmuyordu. Bir şeyler Yani vardı. evet diyordu, hayır diyordu. Bir de onun Rabbisi var, Rabbisiyle konuşuyordu. Başka Rabbime bayağı dualar ettim ama. bulutları söylüyordu, Rabbine söylüyordu. Vallahi Öyleydi. konuşmadan parayı kazandın ya Melisa. Vallahi annem, tebrik ederim. o Dert annem. ondan. O Peki. annesi. Reklamlarımız var. Biz bu arada Melisa'yı çözmeye çalışacağız. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm. Bioksin. Saçlarınız dökülmesin. Saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm. Bioksin. Saçlarınız dökülmesin. Enteresan şeyler oldu reklam arasında. Anlatamayacağımız kadar enteresan. Melisa karanlıklarla konuşuyor. Bir yere merhaba dedi, anlam ses geliyor. Görmüyorum da kimden geldi, dedim Allah gitti. Gidiyoruz yavaş yavaş. Evet. Hocam devam edelim. Fanlarınız oluştu. Yani herhalde öyle zannediyorum. Sen anlat işte. İkisinde ayrı ayrı fanları var yani. Tabii. Yani daha internet forumlarında falan görüyoruz. Sizler de biliyorsunuzdur. Bak hepsi kafayı sallıyor. Evet. Mustafacılar ve Serdarcılar var. Mustafa'cılar bir el kaldırsın. Evet. Evet, ötekiler el kaldırmasın. Serdarcılar el kaldırsın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Gerisi bir el kaldırsın bakayım. Bir de gerisi el kaldırsın. Genelde onlar el kaldıramıyor. Sorun orada yani. Evet. Mustafa'cılar, Ne? Narinciler el kaldırsın bakayım. Evet. Maşallah. Diğer iki arkadaşımıza hoşça kalın diyoruz ve Başarılar diliyoruz. programımıza hiç konuşmayacak olan Melisa ile devam ediyoruz. Programın diğer kısmında hiç konuşmuyoruz böylece. Evet. Narin paylaşılamayan karakter canım. Yani Serdar'la mı beraber olsun, Mustafa'yla mı beraber olsun diye. Ve forumlarda bana da mesajlar var. Meral abla ne olur. Allah böyle yansıyor. Tabii. Peki bak o ne oluyor görüyor musun? Bir dizi yapıyorsun. Dizinin içinde belki 50.000 tane mesaj var, bir sürü şey var, bilmem ne var. Trak diye geliyor. Böyle bir şey ortaya çıkıyor değil mi dizide yani? Evet. Bu sizin mesela hoşunuza giden, istediğiniz bir şey değil mi? Yani izlenilmeyi şey yapıyor. Tabii. Bağlayıcı bir de kılıyor. Şimdi bu interaktif ilişki de aslında çok matrak. Yani ben o forumlara falan baktığımda bir sürü hayat hikayesi anlatıyorlar. Kendilerinden de yola çıkarak. O oyuncularla özdeşleştikleri, karakterlerle özdeşleştikleri ya da karşı durdukları bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. O açıdan sokakta aldığın tepki kadar o internetten aldığın tepki de aslında hepimizi zinde tutuyor. Vallahi internet artık o kadar önemli ki. Yani yaptığın şeyin karşılığını evet sokaktan da alıyorsun ama o internette okuduğun bir şey senin bir hafta mahvedebiliyor. Bir hafta acayip keyfin yerine gelebiliyor. Doğru mu? Biraz takılıyor musunuz siz de internete? Biz çok fazla Melisa'ya sorayım, onaylar mısın? Melisa'cığım evet der misin Medyatta bize? pek internet bağlantısı zaman Sevmez zaman misin? kuramıyoruz. Yok, midyatta bazen Zorlanıyoruz. şeyi kaybediyoruz. Ama şimdi onlar ağırlıklı olarak sürekli midyatta kaldıklarından İstanbul'la bağları çok sınırlı. Anca havaalanında yani bir ay sonra birileriyle karşılaşınca fark ediyorlar ki onların dışında bir şey oluyor. Ve çok şaşırıyorlar. Ama çok güzel bir yere denk gelmediniz mi? Midyat sahiden de acayip güzel bir yer değil mi? Ha? Güzel. Yani doğal bir film seti gibi zaten yani, plato gibi. Müze Mesela- gibi gerçekten. Ha, müze gibi. Yani orada çekilmeseydi bu iş Ben İzmit Yahya Yok. kaptanları olmaz. Eşref Paşa'da çeksin. Olmaz. Ya ama bir de benim midyat saplantım olduğu için ben 10 yıl evvel Asmalı'yı yazdığımda da midyat öyküsü olarak yazdıydım. Ama o dönem oranın şartları nedeniyle Kapadokya'ya kaydırmıştık. Bunu zaten gene midyat diye yazdım ve Allah razı olsun çok şükür. Bu sefer denk geldi ve yeniden orada çalışabildik. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor orada bir gün mesela? Bütün gün set midir yani? Var mıdır başka bir aktiviteniz, herhangi bir şey? Birbirinize düştünüz mü iyice yani? Yani Garip değilim. Birbirini tanımayan 50 tane insanı bir gün bir yere koyuyorsun. Diyorsun ki 2 sene boyunca anlaşacaksın burada. Anlaşamasan da O anlaşacaksın. konuda Çünkü şanslı halk bir seni ekip seviyor. herhalde. Siz de birbirinizi sevmek zorundasınız O diyorsun. konuda şanslı bir ekipti. Birbiriyle çok uyumlu bir ekip. Bir de bizim şöyle bir şansımız oldu. Biz çok ön hazırlık süreci çok uzun sürdü. Hani başlayacaktı, başlamadı falan okuma provalarıyla biz başlamadan önce Zaten bayağı bir arkadaş tanışmış. olmuştuk. Teknik ekiple de öyle. O yüzden öyle bir sorunumuz zaten çok çalıştığımız için hani öyle bir süreç de olmadı. Ama boş vakitlerinde hepsi dolduruyor. Hepsinin bir sırt çantası var. Otelden pıtı 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 herkes kendi istikametinde bir yere doğru uzuyor gidiyor. Dağ tepe dolaşıp kendilerini yorup geri geliyor. Geziyorsunuz, görüyorsunuz Mardin'i ama son dönemde hiç kimsenin istemediği bir şey de ne yazık ki hem Türkiye'de Mardin sınırları içinde oldu. Sizde o olay yaşandığı sırada 45 kişi mi? Kaç kişi? 44 kişi mi? 44 kişi. 44 kişi hayatını kaybetti. Yani tam bir vahşet. Hiç olmayacak bir şey. Siz ama Mardin'deydiniz. Neler hissettiniz? Yani öyle bir şey geldi mi? Sonuçta aynı sınırlar içinde bambaşka bir şey oluyor yani.
Tabii şaşırdık aslında. Yani hani çünkü biz işte uzun zamandır oradayız. Bırakın hani öyle bir olay. Kişisel bir husumet bile hani orada bir kavga bile karşılaşmadık. Şahit olmadık öyle bir şey. Şok edici bir şeydi. Televizyondan öğrendik zaten. Biz Batman'daydık galiba. Batman'daydık. Evet, Batman'daydık. Batman'da çekim Ama hani- yapıyorduk o gün. Ne oldu? Öğrendiniz sonra. Ya Diyarbakır'a çok yakın bir yer aslında. Mardin sınırları içinde ama Diyarbakır'a çok yakın bir yer. Yani Diyarbakır'a bir 15-20 dakikalık bir mesafesi var aslında bu olayın olduğu yerin ama hani çok büyük bir şok tabii ki. Yani hani böyle bir şeyle karşılaşmayı ya da hani böyle bir şeyin yaşanacağını hiçbirimiz hayal bile etmiyorduk. Kimse Yani öngöremez yani. böyle bir şeyin öngörülmesi de çok mümkün değil açıkçası. Ama dediğimiz gibi hani bu olayla hani komple orayı yargılamak da başka bir şey olur açıkçası. Tabii. Yani Yargılamayacaksın da işte ne yazık ki bizim ülkemizin içine denk geldiği için bütün dünyada Yankılandı tabii ki. yankılandığı için hiç hoş durmadı. Yani Katliam çünkü sonuçta. imajını temizlemek için 50 bin tane hareket yapıyorsun. 30 sene boyunca trak bir hareket oluyor. Gidiyorsun işte yani 45 kişi Ya bir işte anda. biz orada 7 aydır falan çalışıyoruz. Bir tek gün canımızı sıkacak herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Ne sokakta, ne muhatap olduğumuz insanlarla, ne oranın halkıyla. Aksine çok saygılı, çok sevgili, çok yardımsever, iç içe Olamaz böyle çünkü bir şey yaşanıyor. herhalde oranın yani halkı orada. da tepkiler şöyle değil mi size karşı? İyi ki buraya geldiniz. Burada çekim Aynen öyle. yapıyorsunuz. Aynen. Ha? Yani hem derdimizi anlatıyorsunuz hem de işte ne olduğunu da görüyorsunuz burada iyisiyle kötüsüyle diye o tepkileri alıyorsunuz oradan. Aynen öyle Bir de aslında. alışmış oranın Midyat'ın halkı dizi çekimine. Tabii bizden evvel orada Sıla çekiliyordu. Daha evvel de filmler falan da çekildi. Hem böyle bir şeye çok hazırlıklılar ama ekiple de özel olarak başka bir hukuk geliştirdiler kendi aralarında yani. Eşraftan muhitleri var her birinin. Oralı arkadaşlarımız var. Oralı arkadaş. Yani benim bazen yani orada otelde dururken bayağı oralı, Midyatlı bir arkadaşım arıyor. Abi Nusaybin'e gidelim mi bir dolaşalım falan diyor. Olur abi diyorum. Boş ver. O atlayıp Nusaybin'e gidip dolaşıyoruz falan. Yani. Akşam bir Nusaybin yapalım mı abi diye. Akşamları Kızıltepe'ye gidip bir bar var. Oraya bağırıyoruz falan yani. Bayağı hayatım var orada. Geceleri künefecilere gidiyorlar. Tamam abi oyunculuk dediğin şey böyle gelişmiyor mu işte? Ya böyle gelişmiyor. Ben bir Hacivat Karagöz diye bir şey yaptım. Orhaneli'de kaldım 3 ay boyunca. O Orhaneli'de, Bursa Orhaneli'deki 3 ay boyunca ata binmeyi öğrendim. Bir sürü şey öğrendim. İnsanlara daha iç içe. O 3 ay bana o kadar çok şey verdi ki ben hayatımda deseydim ki bir senemi ayırıyorum bir şey öğrenmek için bir sene boyunca bir sürü şey yapacağım. Öğrenemezdim abi. Çünkü o yapmacık oluyor. Şimdi bu başka bir şey oluyor. Ya bu sen oradasın ve oranın hayatı ve bir insanlar çok bir doğal ortamında kaynaşma. Şimdi öyle zannediyorum. Siz oradan döndüğünüz zaman, buraya geldiğiniz zaman buradaki bir takım ukala hani adını çok daha sert söyleyeceğim de işte onu söyleyemiyorum. Bir takım şeylere baktığınız zaman herhalde şey diyorsunuz değil mi yani? He, biz neler gördük be abim. Yani sizin şey yaptığınız o kadar havada ki yani siz bir de bizim oradaki değil mi yani bunu diyorsun herhalde bu pişkinlik geliyordu. Evet bile demediler. Ağzı bir Buna ara hiçbir şey demediler yani. Evet. Öteki ikisi de sustu program artık. Senle ben yine devam ederiz. Allah Ya yanındakileri hepimiz- de etkiledim be kızım ne yaptın? hepimizi değiştiren bir yer orası. Yani Evet. bir kere zaman orada yavaş akıyor. Daha az Olağanüstü konuşmayı bir- orada öğreniyorsun aslında. Nasıl? Daha az konuşmayı orada Daha az öğreniyorsun. konuşmayı orada öğreniyorsun. Evet. Gerçekten Orada öyle. öğreniyorsun, burada uyguluyorsun. Keşke orada öğrenip orada uygulasan ama işte o olmuyor yani. Bizi de aldın, Midyat'a götürdün vallahi yani kendinle beraber. Yani ben Harika kendi oldu. adıma şey söyleyebilirim. O 7-8 aylık süreç hepimizi daha sakin ve daha sade olmaya sevk eden bir süreç. Azla da olduğunu görüyorsun. Tabii. Değil mi? Hani apartmanın herkesin midesi aynı büyüklükte işte. Zengin de olsan bu kadar yiyorsun, fakir de olsan bu kadar yiyorsun yani midenin büyüklüğü. İşte orada da herhalde onu görüyorsun. Değil mi? Evet. Bu ya. Ben sondaki tonlamaları yanlış yapıyormuşum. Onu demek ki hızlı bitireceğim. Evet. İlkokul tonuyla biz İlkokul Peki tonlaması. tek tek soruyorum. Adın ne? Bu 7 ayda sende ne değişti? Sigarayı bıraktım. Ve en Sigarayı önemli bıraktın. değişikliklerden bir tanesi ki hani orada kolay bir şey değil ve ben bunu aslında giderken de düşünüyordum. Hani gitmek istememin tabii ki Meral ablanın hikayenin birçok şeyin önemi var ama biraz metropolden uzaklaşmak istiyordum açıkçası. Hani biraz daha kendine yönelmek ve biraz daha hani kendi içine bakmak. Orada bunun Fırsat için gerçekten çok olarak vaktin gördüm. oluyor. Hem çalışıyorsun hem de kendine ayırabilecek vaktin oluyor. Hani izleyemediğim birçok şeyi şimdi orada izliyorum. Çok uzun süredir kitap okuyamıyordum. Abi Gerçekten o zaman okuyorum. sizin o gittiğiniz Çok çabuk. yerdeki yaşayan insanların hepsi birer felsefeci olmuştur yani orada
yıllardan beri orada yaşıyorlar yani. Hani sen Oran, değil mi? okuma oranı yüksek olsa gerçekten hepsi felsefeci olurdu. Olur, Gerçekten doğru. olurlardı. Ya çünkü şöyle bir şey, ben bazen sahneye gidiyorum, sahne çekiyorum 4-5 tane. Onun üstüne geliyorum 100-150 sayfa kitap okuyorum. 2-3 tane film seyrediyorum, akşam saat 9 oluyor. Zaman yavaş akıyor yani. Güzel, tamam. Yani Böyle İstanbul'da bunların bir değerlendirmek- tanesini yapsan zaten gece oldu 12 yani. Sende ne değişti? Güzel. Dedi bak. Oradan yürürüz. En azından Şimdi giriş buradan için yürürüz biz. benim için önemli Giriş yani. için uzun bir konuşma Uzun bir yapacağım. konuşma yapayım. Evet diye. Benim daha yani bir şeylerin değişmesinden ziyade orada ilk anladığım şey aslında ne kadar yalnız olduğumdu. Bu ama insanı mutsuz eden bir yalnızlıktan bahsetmiyorum. Yani birey olarak aslında çok yalnız olduğumu, ruh olarak çok yalnız olduğumu. Ama zaman geçtikçe o yalnızlığın ne kadar kıymetli, ne kadar güzel, keşfettikçe ne kadar çoğaltan bir şey olduğunu ve buradan tek başıma kalabilmeyi öğrendim. Ve tek başına çıkabilmeyi. Ya bak bir laf, Emre Yılmaz'ın bir kitabı vardı. Şeytanın Fısıldadıkları diye. Orada çok güzel bir laf vardı. Senin dediğin aslında tam o. İnsan yalnızken canı sıkılır ya insanın. Hani yalnızım ve canım sıkılıyor. Niye sıkılıyor? Kendinden sıkılıyorsun demek ki yalnızken. Çünkü kendinlesin yani. Yalnızken canı sıkılıyor. Kendini sevmiyorsun da onun için sıkılıyor. Bak orada aslında insan kendini de değil mi yani sevmeyi bir takım o yalnızlık biraz herhalde o. Sorgulatıyor birçok şeyi. Yani seçimleri, istekleri, hayalleri. Oraya yani bizim kaldığımız yerde işte toprak, otoban, toprak kaldığımız yer. Gerçekten Mezopotamya. Bir Mezopotamya. Arada bir otoban var ama yani. Evet. Otelimiz böyle bir bölgenin içerisinde. Gittiğimiz bütün mekanlar mistik bir auraya sahip. Öyle bir duygu uyandırıyor. Karşılaştığınız öyle herkesin zaten. gözünde böyle bir bilgi var doğuştan gelen. Ve insanı daha büyük bir samimiyete itiyor. Eğer hani oradan ilerlerseniz, oradan ilişki kurarsanız hem kendinizle hem insanlarla hayat kolaylaşıyor. Çok güzelmiş. Harika. Vallahi. Konuşurken yoruldu. Güzel konuşuyor ama değil mi? Evet. Demek o sabahtan beri konuşmuyor, düşünüyormuş. Ben birazdan bir cümle gelecek, bak şimdi sana ne gelecek gibi. Sen Öncelikle ikisinin dediklerine ben de katılıyorum. Onları ben de yaşadım. Evet. Benim adıma farklı olan da şuydu. Bir kere orada yaşadığınız zaman akşam evinize gidip uyumuyorsunuz. Yani orada var olan sıkıntı ve problemden uzaklaşmayıp hep oradasınız. Doğru. Yani kapıyı açtığınızda setten biriyle karşılaşabilirsiniz. Doğru. O yüzden insani ilişkiler adına çok fazla şey öğrendim. Yani insanlarla ilişki kurma biçimi, bazı ayrıntıları yakalama, insanlarla daha doğru ve daha sıcak ilişki kurmayı öğreniyorsunuz orada. ya dizinin arkasında bir dizi daha çıkmış. Vallahi yani herkesin hayat tarzı da bir başka bir dizi daha çekilir yani dönüşte. Bunları da yazsam bir dizi yani. Bakalım. Ya Engin ya bir şey söyleyeceğim ama kızma yani. Senin bu isimden dolayı isimle ilgili biraz konuşabilir miyiz hocam? Yani konuşamazsam çünkü tutamayacağım çünkü yani. Hani bir yere kadar yani. Hocam konuşalım tabii. Konuşalım mı? Tabii. Abi ben senin ismini ilk duydum. Seni de yani görmedim hiç. Engin Altan Düz Yatan deyince böyle yani sen de ne çağrıştırdı önce sen kendi adını duyunca? Sen ilk duyunca ne oldu? Sana ne oldu yani? Ben hala alışamadım. Hala hani alışamadım dedi ya. böyle ciddiye alınmak istediğim bir şekilde birileriyle merhabalaşırken hala şey diyorum. Merhaba ben Engin Altan. Devamı. Soyadını söylemiyorum ki orada. Beyefendi soyadınız ne deyince düz yatan. Geçiyordu. Bu bize dededen bir yadigar abi. Hani benim dedem İnşallah gerçekten... başka şeyler de bırakmışlar. Bir tek bunu bıraktıysa. Valla açık söyleyeyim bir tek bunu bıraktım. Ya dedem benim küsmüş hocam muhtarla. Muhtarla küsmüş. Soyadı kanunu çıkıyor. Bizimkiler de Yugoslavya'dan gelmişler. Göçmen. Evet göçmenler. Damarları damardır yani. Sinirleri sinirdir gerçekten. Hani sinirlendikleri zaman hiçbir şey görmezler. Muhtar demiş ki hani gel soyadı kanunu çıktı bir tane kendine soyadı al yani. Küsüz Ben ama. küsüm ona gitmem demiş. Ya yapma ayağına gitmiyorsun hani soyadı alacaksın. Soyunun adını alıyorsun yani. Ben gitmem onun ayağına diyor ve gitmiyor. Soyadı kanunu artık vermen lazım soyadını. Muhtar bize kendisi veriyor soyadını. Muhtarın şeyi yani. Düz yatan ya diyor gelmedi nasıl diyor. Bunlar düz yatıyorlar. Allah Allah.
Hani böyle ya bir ense yapan falan gelmediği için. Tabii aynen öyle. Muhtarın yüzünden mi yani şu anda? Tabii. Ben Dedeye de duydum gıcık böyle, olunca. ilk duydum Engin Altan düz yatan deyince böyle çattı pattı kaç attı. Yani böyle bir şey geldi. Böyle tekerleme gibi hani Engin Altan düz yatan falan diyecekmişim gibi böyle. Hay Allah neyse senin bunu böyle konuşman beni çok rahatlattı vallahi. Teşekkür ederim. Harikaymış. Evet. Peki başka neler yap? Çok az zamanımız kaldı. Son 5 dakikamız. Var mı dizinin dışında tiyatro başka bir şey, oyun, ekstra durumlar, sinema gibi herhangi bir şey? Ben girerken hani diziye başlarken bir oyunda oynuyordum. Dot'ta Kürklü Merkür oynuyorduk. Diziye başladıktan bir ay, 1,5 ay sonra daha devam ettim ama ondan sonra şimdi bitti. Bu yazda şimdi tatile giriyoruz. Açıkçası daha hiç bakmadım. Hani Herhangi bir şey yok. Hiçbir şeyde hani şimdilik. Hepsi çok çok yorulduk. Çok yorulduk. Melisa Şu an için ben tatili bekliyorum. Dizi bir dönem dışında sessiz şey yok. kalmak için. Bir dönem Çok konuştum ya. Çünkü bir tatile ihtiyacım var. Var, var. Dinlen. Mustafa da öyle. Aynen. Belki onun Senelik bir kaç film- kelime haznen var? Yani, Yok bir ona konten- günlük kota veriyoruz. kontenjanı var. Günlük 50 kelime. 51. kelime hayır. Benim R'ler gibi. Benim de günlük 5 liraya hakkım var. İstediğim yerde kullanabiliyorum yani öyle. Bir sabah kalkıp hırı diyor gidiyor hepsi böyle. Hepsi böyle. Hocam sizin var mı da yeni bir şey? Ben tatile girdim şu anda. Tatile girdiniz. Pardon ne dizideki rol bitti mi şu anda? Yok cumartesi günü bitiyor ama şu anda İstanbul'a geldik dün gece. Böyle hafiften bir tatil durum başladı. Başladı. Son Yani- 2 gün çekimleri var. Önümüzdeki dönemde bir sinema projesi herhangi Yani bir şey. henüz falan bir şey filan. yok. Bir şeyler var ama net değil. Tamam peki bir de kız arkadaşlar belki çok merak ediyorlardır. Bütün bu sohbetlerin dışında burcunuzu da sorarak bu hani bunu paket program halinde böyle yapacağız yani bu işi. Burcunuzu da soralım hemen. Terazi. Terazi, yükseleniniz. Terazi. Terazi. Vay. Yükselmesi de olurmuş yani. Bir kız arkadaşınız var mıdır? Yok. Yok. Güzel. Terazi ve free. Bak hemen alkışlayan. Peki Engin Bey sizin? Aslan burcuyum ben. Aslan burcu yükselen Yengeç. yengeç. Bir kız arkadaşınız var mıdır? Var. Güzel. Yine de alkışlandınız. Güzel. Erkek arkadaşlar alkışladı. Melisa Hanım size sormuyoruz. Çok teşekkür ederim. Size sormuyoruz. Bu inceliğiniz için herkese teşekkür ederim. Rica Teşekkür ederiz. ettim. Rica Evet. ederiz. Yoğurdu beni yoğurdu çünkü. Gerçekten de onun açığı kapatalım derken ben burada Son 3 dakika sadece sen konuş. evet kalk şiir oku. Bize şey yap. Peki, Ya da çok, dua et Rabbim. çok Sana teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sağ Çok olun. teşekkür ederiz katıldığınız Başarılarınızın için. devamını dileriz. Alkışlar bir bulut olsam ekibi için. Az sonra tekrar beraberiz.